benim için hayat, yaşam. Yani orada mutlu oluyorum ben denizde. O kadar 50 tane 60 tane ağ atar çekerim. Hiç yorulmam. Sevdiğim iş olduğu için yorulmak, soğuk, dalga hiç bana şey gelmiyor yani. Deniz tedavi. Deniz her şeyi unutturur. Deniz aslında hepimiz için çok farklı anlamlar taşıyor ve hepimiz için çok önemli. Deniz bana bilmiyorum da sonsuzluğu ifade ediyor bana. Öyle bir şey oluyor içimde. Deniz benim için Akdeniz Koruma Derneği'ne başlamadan önce sadece serinlemek ve yüzmekti. Buraya başladıktan sonra bu tamamen değişti benim için. Balıkçılık kadın işi değil diyorlar. Niye kadın işi değilmiş? Bayağı da kadın işi yani. Ben hani eşim olmasa şimdi şu anda balıkçılığı kendi tek başıma yapabilirim yani. O kadar güvenim var. Çünkü o 25 yıldır bu mesleğin peşindeyim. Denizi radar gibi her yerini tanıdım yani. Hiç şey yapmama gerek yok. Kadınlar yapar yeter ki istesin. Ben 30 seneden beri denizdeyim. Hem ağ atar hem ağ çekerim. Oğlanla beraber. Devamlı o işi yapıyor. Şu an denizi bıraktım geldim buraya. Sizin için. Ben her şeyimi bu denizden yaptık biz. Her şeyimizi. Evimizi, çocuklarımızı, ikisini de ev verdik. Torunlarım var. Onun için biz her şeyi denize borçluyuz. Çalıştık. Çocuklarım da üniversiteye kadar bizimle beraberlerdi. Hepimiz beraber çalıştık. En büyük kızım Deniz'i büyüttüm. En küçüğünü zaten bir haftalıkken götürdüm. 7 günlükken götürdüm. Isçaktan neredir on? Öyle gayın yanı başına öyle küpeste yatırdık. Üstüne bir bez. Isçaktan üf. Klimi yok. Daklı su yok. Tuzlu su oluyor o. Üf yakıyor çocuğu. Çığırıyor çocuk. Öyle büyüttük yavrum. Eşim rahatsızlanınca ben bu tekne işine girdim. Ağ atma çekmeye. O zamandan beri ben bu işi yapıyorum. Oğlanlar, çocuklar büyüdü. Çocuklarla yapıyorum şimdi. Eşim vefat etti. Şimdi oğlanlarla yapıyorum ama hepsini ben yapıyorum. At, çek, elleme bana ait. Severek yaptıktan sonra her iş güzel. Mesleğimi deniz koruma alanında gerçekleştirebilme fikriyle tanıştığımda çok şaşırmıştım. Çünkü sanki masa başında oturarak denize ulaşamaz gibi hissettiriyor her şey ve herkes. Ama şu an buradayız ve masa başında otursak bile denize dokunarak çalışıyoruz. Şimdi önceden çok çeşitli balıklarımız vardı. Laos bizim şu Akdeniz bölgesinde yani ilk olan balığımız şeysiz yani sınırsız. Kâr kaldı yok. Kâr kalmıyor. Yediğimiz bir günlük taze balık tutup gelip yiyoruz ya bizim kârımız yok. Bir aval olsun yavrum milyarla. Bir mazdal olsun mazot nereye gitti? Zor yani ne bileyim bir destek olamayacak beylerden. En az biz mesela bundan 10 yıl önce yılda 200-300 kilo Laos balığı tutuyorduk ama şimdi ne bileyim %30'lara 25'lere falan indi bu şeyimiz, tutum şeyimiz. Aslında denizi korumak asla tek başına yapabileceğimiz bir şey değil. Denizi korumak için deniz alanından etkilenen tüm paydaşların bir araya gelmesi gerekiyor. Sadece doğa koruma alanındaki, deniz koruma alanındaki uzmanlar, bilim insanları değil, aynı zamanda politika yapıcılar, balıkçılar. Balıkçılar dediğimizde de sadece belli ölçekteki balıkçılar değil. Tabii en çok küçük ölçekli balıkçının sesini duymamız gerekiyor ama küçük ölçekli balıkçıyı duyarken de kadınlara, diğer aslında sesi daha az duyulan kadınlara yer vermemiz gerekiyor. Bu bizim hepimizin bir araya gelerek yapabileceğimiz bir şey. Biz elimizden geldiği kadar koruyoruz. Ona göre ağın gözünü güzel düzgün atıyoruz. Balığın şeyine göre. Ama başkaları koruyamıyor. Yani küçük balıkçı diyorlar da küçük balıkçı ağın gözüne göre ağ atıyor. Deniz kullanmayacağımız balığı şey yapmıyoruz, almıyoruz. Büyük göz atıyoruz ağlarımızı. Büyük balık alıyoruz.
Ama başkaları trollar, gırgırlar bizim o tarafları mahvediyorlar. Yereldeki paydaşlarımız, örneğin en önemli paydaşlarımızdan biri olan balıkçılarla da görüşerek, onların dertlerini dinleyerek ve onlar için neler yapabileceğimizi de konuşarak işbirliği içerisine giriyoruz. Deniz koruma çok yüksek bütçeli bir iş ve onu doğru kullanabilmek çok önemli aslında. Çünkü burada insan birazcık vicdani duygularıyla savaşarak devam ediyor. Kullandığınız her bütçenin doğru yere aktarımını sağlayabilmek sizin için çok hayati bir noktaya dokunuyor. Dernekte saha çalışmaları yürütülürken arka plandaki idari işlerin ve finans kısmına destek oluyorum. Denizler tehlike altında ve istilacı türlerin restoranlara ve şeflere tanıtılması aşamasında bulunuyorum. Koruma çalışmalarındaki masa başında yaptığım, en iyi hissettiğim işlerden biri de bu. İnsan kaynakları departmanı olarak sivil topluma uyarlama aşamasında daha çok bu kurumun ihtiyaçlarına uygun insanları seçmek için uğraşıyoruz. Hani bu ekosisteme, denize değer veren, topluma değer veren insanları dahil etmeye çalışıyoruz ki hem bizle beraber hem ekip içi hem de gönüllerimizle doğayla etkin çalışabilelim diye. Bu ekosistem sadece bizim değil, gelecekteki çocuklarımızın ve yakınlarımızın da ihtiyaç duyabileceği bir dünya. O yüzden onlara biraz daha temiz ve yaşanılabilir bir alan bırakmak görevim olduğunu düşünüyorum, görevimiz olduğunu düşünüyorum. Belki biz denizden balık tutarak ekmeğimizi kazanmıyoruz ama biz denizi korumaya çalışırken ekmeğini kazanan bir doğa koruma ekibiyiz. Ve dolayısıyla deniz bizim için çok önemli bir şey. Suyun altını bazen görüyoruz. Bazı ekip arkadaşlarımız dalış yapıyor. Bazılarımız masa başında dediğim gibi proje raporlamaları, idari işlerle uğraşıyor. Ama hepimiz o denizin altındaki bir mercan, bir makroalg, bir balık için çalışmasını devam ettiriyor. Ve gün sonunda yaptığımız çalışmanın sonuçlarını görmek hepimizi çok mutlu ediyor. Denizin hepimiz için anlamı aslında çok büyük. Aslında hepimiz denizle farklı ilişkiler kuruyoruz. Ama denizi korumak için aynı mücadeleyi veriyoruz.